Bugün Zeki Demirkubuz'un Yeraltı filmi üzerine konuşacağız. Bu filmi birkaç kez izledim. Üzerine okumalar yaptım ve gerçekten üzerine düşünülmesi gereken bir yapım olduğunu düşünüyorum. Rahat bir film değil. İzlerken keyif alacağınız türden bir şey de değil. Ama bence izlemeye değer. Çünkü modern insanın içinde bulunduğu durumu çok açık bir şekilde anlatıyor. Yeraltı 2012'de çıkmış ama ben bunu ilk kez birkaç yıl önce izlemiştim. Şimdi tekrar aklıma düştü. Tekrar izledim. İzlerken o kadar rahatsız oldum ki bir ara durdurup ara vermek zorunda kaldım. Sonra devam ettim. Notlar aldım. Zeki Demirkubuz'un röportajlarını okudum. Film analizlerine baktım. Ve şimdi size araştırdıklarımdan bulduklarımı anlatacağım. Ama önden söyleyeyim. Yeraltı sizi rahatsız etmek için yapılmış bir film. Sizi koltuğunuzda rahat ettirmeyecek. Size güzel bir film izledim dedirtmeyecek. Ben izlerken birçok yerinden rahatsız oldum. Anlamadığım yerleri oldu ama sonra araştırdıkça o kafamdaki sorular cevaplarını buldu. Film temelde Dostoyevski'nin Yer Altından Notlar romanından uyarlanmış. Ama Zeki Demirkubuz burada çok akıllıca bir şey yapıyor. 19. yüzyıl St. Petersburg'unu günümüz Ankara'sına taşıyor ve ortaya çıkan karakter Muharrem. O kadar tanıdık geliyor ki Muharrem'de kendimizden parçalar görüyoruz. O sinir bozucu komşu, o yalaka iş arkadaşı, o sahte dostlar hepsini tanıyoruz. Belki biz de onlardan biriyiz. Hepsine tek tek değineceğim. Engin Günaydın'ın canlandırdığı Muharrem Ankara'da yaşayan bir devlet memuru. İşinden nefret ediyor. Çevresindeki herkesten nefret ediyor. Ama işin ilginç tarafı onlara hem tepeden bakıyor hem de onlar tarafından kabul görmek için yanıp tutuşuyor. Ben bu filmi ilk izlediğimde dedim ki bu adam tam bir pardo. Böyle insan olmaz. Ama şimdi etrafıma baktım ve gördüm ki aslında hepimizde biraz Muharrem var. Bende de var. O gizli kibir, o gizli öfke, o ben onlardan iyiyim ama onlar beni sevmiyor duygusu. Önce karakterin isminden başlayalım. Muharrem. Arapça kökenli bir kelime ve yasaklanmış, haram kılınmış anlamlarına geliyor. Yani adam daha doğmadan lanetlenmiş. İsmiyle bile toplumdan dışlanmış. Ve bu dışlanmışlık onun tüm psikolojisini şekillendiriyor. Bir yandan kendini herkesten zeki, herkesten üstün görüyor. Sürekli o entelektüel kibrini hissediyorsunuz. Ama diğer yandan da kendini bir böcek kadar değersiz hissediyor. En ufak bir eleştiride tamamen yıkılıyor. Bu sürekli gidip gelen sarkaç hali insanı izlerken yoruyor. Ben yoruldum mesela. Siz de yorulacaksınız. Ama bence filmin gücü de burada. Siz de o sarkaca biniyorsunuz. Muharrem'le birlikte sallanıyorsunuz. Şimdi Muharrem'in psikolojisinde çok zaaf bir döngü var. Çevresindekileri aşağılamaktan, onların sırlarını yüzlerine vurmaktan, onları küçük düşürmekten hastalıklı bir zevk alıyor. Ama bundan daha derin bir zevki de kendini en utanç verici, en aşağılık durumlara sokmaktan alıyor. Yemek sahnesinde kendini bile istediği o masaya oturtup paramparça edilmekten neredeyse haz duyuyor. İzlediğimde bunu anlamakta çok zorlandım. Neden bu adam böyle yapıyor diye düşündüm. Sonra araştırdım, okudum, tekrar izledim ve anladım. Muharrem kendi cehennemini kendi elleriyle kuruyor ve sonra içinde yanıyor. Ve bundan garip bir tatmin duyuyor. Filmin en rahatsız edici yanı da bu zaten. Muharrem'e acımakla nefret etmek arasında sürekli gidip geliyorsunuz. Filmi izlerken beni en çok şaşırtan Nietzsche bağlantısı oldu. Muharrem'in evinde böyle buyurdu Zerdüşt kitabını okuyup coşkuyla işte bu, işte bu diye bağırdığı bir sahne var. İlk izleyişte bunu bir detay sanmıştım. Ama sonra anladım ki filmin kilidi bu. Zeki Demirkubuz burada hem Dostoyevski'den hem de Nietzsche'den beslenen bir hikaye anlatıyor. Ve bu savaş iki temel kavram arasında geçiyor. Bir yanda sürü ahlakı, diğer yanda da bireyin güç istenci. Sürü ahlakı ne demek peki? Şöyle düşünün. Muharrem'in o nefret ettiği arkadaşları var ya, işte onlar sürüyü temsil ediyor. Toplumun genel geçer doğrularını, başarı, güç, para hiç sorgulamadan kabul edenler. Muharrem'in yemeğe katıldığı arkadaşları bu sürünün örnekleri. Başarılı olan yazara yani Cevat'a saygı gösteriyorlar. Onun etrafında kümleniyorlar. Onun gibi konuşmaya çalışıyorlar. Kendi bireyselliklerini silmişler. Muharrem bu sürüye isyan ediyor. Toplumun ona dayattığı yapmalısın, böyle olmalısın emirlerine karşı kendi istiyorumunu haykırmaya çalışıyor. Ama işte problem burada başlıyor. Bunu yaparken doğru yolu bulamıyor. İsyanı bile yıkıcı bir hale alıyor. Çünkü Nietzsche'nin güç istenci kavramını yanlış anlıyor. Güç istenci başkaları üzerinde güç kurmak değil. Kendini gerçekleştirme, potansiyelinin zirvesine ulaşma, kendi değerlerini oluşturma arzusudur. Muharrem bu sürü ahlakından o kadar tiskiniyor ki kendini gerçekleştirmek için kendini yok etmeyi bile göze alıyor. İsyanı var olan tüm sahte değerleri yıkmaya yönelik ama yerine ne koyacağını bilmiyor. Bu yüzden isyanı kendi benliğini oluşturmuyor. Aksine yıkıcı oluyor. İlginç bir detay var. Muharrem apartmanın en üst katında oturuyor. İlk başta bunun sadece bir detay olduğunu düşünmüştüm. Ama sonra anladım ki bu bilinç dışı bir simge. Kendini fiziksel olarak sürünün üstüne yerleştiriyor. Ben buradayım, en üstteyim, sizden yukarıdayım diyor. Ama aynı zamanda o sürüden bir onay bekliyor. Bu çelişki onu yiyip bitiriyor. Bence karakterin trajedisi tam olarak buradan kaynaklıyor. Ne tam olarak dışarıda kalabiliyor ne de içeri girebiliyor. Arada sıkışmış sürekli sallanıyor.
Şimdi filmin en ilginç yanlarından birine gelelim. Sembollere. Zeki Demirkubuz bu filmi tuhaf nesnelerle doldurmuş. En başta patates. Neden bu adam sürekli cebinde patatesi taşıyor? İlk izleyişimde bu çok saçma gelmişti. Ya bu ne saçmalık demiştim. Ama sonra araştırdım ve Zeki Demirkubuz'un bir röportajını okudum. Adam diyor ki, itiraf ediyorum, filmi yazarken patatese özel bir önem atfetmemiştim. Ama izleyicilerden çok ilginç yorumlar gelmiş. Mesela bazıları patatesin yer altında yetişen bir kök olduğunu, dolayısıyla Muharrem'le özdeştirilebileceğini söylemiş. Zeki Demirkubuz da bu çıkarımı sahiplenmek isterdim esasında demiş. Ama ben patatesin daha başka bir anlamı olduğunu düşünüyorum. Patates Muharrem'in o soyut güç isyancının somutlaşmış hali. Düşün, film boyunca Muharrem bir hiç. Kimse onu dinlemiyor. Kimse onu ciddiye almıyor. Sözlerin hiçbir etkisi yok. Ama sonra ne oluyor? Gürültü yaparak onu rahatsız eden komşuların camını bir patates fırlatarak kırıyor. Ve sorun bir anda çözülüyor. O ana kadar etkisiz olan adam bir patatesle dünyada somut bir sonuç alabiliyor. Yani patates onun bu aciz dünyadaki tek silah. Eyleme geçebildiğinin kanıtı. Gücünün sembolü haline geliyor. Aslında dramatik bir durum bu. Adamın tek gücü cebindeki patates. Bir de yumurta meselesi var. Sürekli yumurta istiyor ama bir türlü bulamıyor. Filmi araştırırken şöyle bir şey okudum. Yumurta en temel, en ilkel ihtiyaçları temsil ediyor. Açlık, cinsellik, barınma gibi. Muharrem film boyunca bu temel ihtiyaçlarını karşılayamıyor. Sürekli bir yoksulluk içinde. Patates ise bu ilkel dürtüleri bir eyleme dönüştürme çabası. Temel ihtiyaçlarımı karşılayamıyorum ama en azından dünyaya bir iz bırakabilirim diyor. O patatesi fırlatmak ben varım demenin en acınası ama en somut yolu. Peki o hırlamalar? Evet, Muharrem en çaresiz anlarında hırlıyor oluyor. İlk izleyişte bu sahneler bana çok aşırı gelmişti. Bu ne ya? Bu ne abartı demiştim. Ama sonra düşününce aslında mantıklı gelmeye başladı. Kelimeler bittiğinde hayvani sesler çıkarmaya başlıyor. Bu medeniyete karşı en ilkel başkaldırı biçimi. Kendine en aşağılanmış, en köşeye sıkışmış hissettiği anlarda toplumun ona öğrettiği dili reddediyor. Çünkü o dilin samimiyetsizliğinden bıkmış. Onun yerine en temel, en hayvani seslere dönüyor. Sizin dilinizle konuşmuyorum. Sizin kurallarınızı reddediyorum demenin en vahşi yolu. Kelimeler gerçekten yetersiz kalıyor bazen. Özellikle o kadar çaresiz kalındığında. Ve aynalar. Film boyunca her yerde aynalar var. Muharrem sürekli kendini aynalarda görüyor. Kendisiyle yüzleşiyor. Ama finalde ne yapıyor? Tüm aynaları paramparça ediyor. Bu sahne etkileyiciydi. Son sınırı olan temizlikçi Türkan'ın da sisteme dahil olduğunu, yani sürünün bir parçası olduğunu gördüğünde son kalesini de kaybediyor. Evindeki her şeyi parçalıyor. Kendi küçük dünyasını yok ediyor. Özellikle aynaları kırması çok sembolik. Ve Zeki Demirkubuz burada çok zeki bir şey yapıyor. Kırılan aynaların yerine kamerayı koruyor. Yani biz izleyici olarak o kırılan aynanın yerindeyiz. Sadece Muharrem'in kendi suretini parçalamasına tanık olmuyoruz. Aynı zamanda yönetmen bize bir mesaj veriyor. Bu çirkinliği güvenli bir mesafeden konforlu bir şekilde izleyemeyeceksin. Sen de bu sahnenin, bu yeraltının bir parçasısın diyor. Bence bu an filmin en rahatsız edici anlarından biri. Gerçekten o anda kendinizi sorgulamadan edemiyorsunuz. Ben edemedim en azından. Şimdi gelelim filmin o meşhur sahnesine, yemek sahnesi. Bu sahne izleyenlerin aklında mutlaka kalmıştır. Muharrem nefret ettiği arkadaşlarının ödül alan yazar Cevat Onur'una düzenlediği yemeğe kendisini zorla davet ettiriyor. Ve orada da meşhur tiradını patlatıyor. Gösteriş budalası insanlardan, gösterişli laflardan, gösterişin kendisinden nefret ederim. Bu sahne ben ile biz arasındaki çatışmanın da bir örneği. Bireyin yozlaşmış ve ikiyüzlü bulduğu topluluğa karşı tek başına verdiği o acı dolu varoluş mücadelesi diyebiliriz. Muharrem'in en çok sinirlendiği şey Cevat'ın sürekli biz diyerek konuşması. Bir noktada zaten Muharrem patlıyor. Hepinizden tek bir kişiymiş gibi bahsetmen kafamı karıştırıyor. Belki bunların da kendilerine has söyleyecekleri bir şeyleri vardır diyor. Ama yok. Çünkü oradaki herkes bireyselliğini o anın başarılı ve güçlü figürü olan Cevat'a devretmiş. Hepsi sürünün bir parçası olmayı seçmiş. Bu sahneyi izlerken gerçekten rahatsız oluyorsunuz. Çünkü bir yandan Muharrem'e hak veriyorsunuz, bir yandan da bu kadar da olmaz diyorsunuz. Bu arada bu sahne ile ilgili magazinsel bir boyut da var. Filmdeki ödüllü yazar Cevat'ın yazdığı Ankara Sıkıntısı adlı kitap Nuri Bilge Ceylan'ın Mayıs Sıkıntısı filmine gönderme olarak görüldü. İnsanlar Zeki Demirkubuz ile Nuri Bilge Ceylan arasında bir husumet olduğunu düşündü. Ama Zeki Demirkubuz'un söyleşilerini okuduğumda anladım mesele o kadar basit değil. Muharrem'in dediği gibi biraz mürekkep yalamış adamların arasındaki husumet kan davası
olmasından daha beterdir. Zeki Demirkubuz burada genel olarak entelektüel kibri, başarı hırsını ve Türkiye'deki aydın çevresi arasındaki çekişmeyi anlatıyor. Kişisel bir kavga değil, sistemin eleştirisi bu. Bence bu yaklaşım daha dürüst. Bir kişiye saldırmak yerine sistemin tamamını eleştirmek. Burada Engin Günaydın'ın performansından da bahsetmek lazım. Normalde televizyonda komedi rolüyle tanınan bir oyuncu. Avrupa Yakası'ndaki Burhan Altıntop'u hepimiz biliyoruz. Ama yer altında tamamen farklı bir performans sergiliyor. Muharrem'in o depresif dünyasına sizi gerçekten sokuyor. Film 31. İstanbul Film Festivali'nde Engin Günaydın'a en iyi erkek oyuncu ödülünü kazandırmış. Bir röportajında çok ilginç bir şey söylüyor Engin Günaydın. Kendimi hep hatalı, kusurlu, hatta suçlu bulurum. Sette bir hadise yaşansa ne yaptım da böyle oldu diye sorarım diyor. Sanki Muharrem'in psikolojisine zaten yatkınmış gibi. Bence bu Muharrem karakterinin bu kadar inandırıcı yapan şey. Engin Günaydın orada sadece oynamıyor. Kendinden karakterde bir parça bulup onu büyütüp onu yaşıyor. Gelelim finale. Muharrem tamamen yalnız kalıyor ve evini darmadağın ettikten sonra yere yığılıyor. Bir fahişenin dizinde ağlarken o can alıcı cümleyi duyuyoruz. İyi olmak istiyorum ama olamıyorum. Bütün filmin karakterin tüm çatışmasının özeti gibi bir cümle. Ben bu cümleyi duyduğumda içim burkuldu. Çünkü kim böyle hissetmemiştir ki? Hepimiz bir ara iyi olmak istiyorum ama olamıyorum demişizdir. Ve hemen ardından da dış ses geliyor. Artık değişemeyeceğini söylüyordu. Bu son ilk bakışta tam bir çöküş gibi görünüyor. Ama Zeki Demirkubuz'un bir söyleşisinde çok ilginç bir şey söylüyor. Şöyle diyor. İnsan değişemeyeceğini anladığı ve kendini olduğu gibi kabul ettiği andan itibaren aslında değişmeye başlayabilir. Bu cümle benim için her şeyi değiştirdi. Yani belki de Muharrem'in o çöküşü aslında bir başlangıç. Belki de tüm o sahte değerleri, o yalanları yıkması gerekiyordu. Kendi benliğini bulabilmesi için. Belki de yeraltı dediğimiz şey aslında bir yuva, bir koza. Oradan çıkmak için önce orada olmak, orayı tanımak gerekiyor. Bu muğlaklık, bu açık kapı bırakma hali filmin en güçlü yanlarından biri bence. Bize net bir cevap vermiyor. Topu bize atıyor. Film bittikten sonra düşünüyorsunuz. Kesin bir yargıya varamıyorsunuz. Peki tüm bunları bir araya getirince ne kalıyor elimizde? Yeraltı sahte değerlerle örülmüş modern dünyaya karşı kendi hakikatini bulmaya çalışan ama bunu yaparken de kendi karanlığında kaybolan insanın hikayesi. Ve film bittiğinde bizim için asıl soru başlıyor. Muharrem'in kendi evini, kendi dünyasını yerle bir etmesi tam bir çöküş mü? Yoksa tüm o sahte değerleri yıkarak kendini yeniden oluşturmaya yönelik acı verici ama zorunlu bir ilk adım mı? Yeraltı ne anlama geliyor ve oradan çıkmak için bazen neleri yıkmak gerekiyor? Kendinizi o yemeğin başında bulduğunuzda Muharrem mi olurdunuz yoksa sürünün bir parçası mı? Ben kendimi sorgulamadan edemedim. Hepimizde biraz Muharrem var. O gizli kibir, o gizli öfke, o ben farklıyım duygusu. Ama aynı zamanda hepimizde o sürünün bir parçası olmak isteyen bir yanda var. Kabul görmek istiyoruz, sevilmek istiyoruz ve işte bu çelişki bizi biz yapan şey belki de. Zeki Demirkubuz'un bütün filmlerinde bu varoluşsal sorgulamayı görüyoruz. Yazgıda, kaderde, itirafta ama yeraltı bunların en sert, en açık olanı bence. En rahatsız edici olanı. Bu film tam da bu soruları zihnimize kazımak için yapılmış. Eğer bu analizi beğendiyseniz videoyu beğenmeyi unutmayın. Ciddi anlamda çok emek verdim bu videoya. Saatlerce araştırdım, okudum, izledim. Tabi bunları seve seve yaptım. Bu tarz içerikleri seviyorsanız kanala abone olmayı unutmayın. Kanalda birçok film ve kitap incelemesi var. Onlara da göz atabilirsiniz. Son olarak siz bu filmde kendinizden bir parça buldunuz mu? Muharrem'le empati mi kurdunuz yoksa ondan nefret mi ettiniz? Yorumlarda konuşalım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Edebiyatta kalın.